Midden-Oosten staat op zijn kop, Europa doet de luiken dicht. En daartussen ligt een land dat naar beide kanten kijkt. Een land waarvan we alles denken te weten, maar dat razendsnel verandert. Hoe langer ik in Istanbul woon, hoe meer ik besef dat de autochtoon van Istanbul, de Istanbulu, niet bestaat. Dit is een stad van migranten, een stad van nieuwkomers, van allochtonen. Istanbul is als een magneet. Iedere dag arriveren hier 1000 nieuwkomers. In een hele korte tijd zijn hier 17 miljoen mensen komen wonen. Er wonen hier net zoveel mensen als in heel Nederland. We hebben het zo vaak over de multiculturele samenleving. Maar Istanbul worstelt als stad met precies dezelfde problemen. Met die botsing tussen de conservatieve, gelovige nieuwkomers van het platteland en dat moderne leven van die grote, vrije stad. Het busstation van Istanbul is de poort naar dat nieuwe leven. Hier komen ze aan uit alle delen van Turkije, maar ook uit de buurlanden, Iran, Irak, Syrië. Allemaal met datzelfde onbestemde gevoel van verwachting. In de geur van verbrande diesel. Van iedereen die opeens iets van je wil. Çok gelecekler, çok gelecekler. Çok. Evet, daha çok gelecek. Allah sana var edecek. Her gün. Her gün 2 araba geliyor ama yavaş yavaş çoğalacak. Ve eskiden Eskiden yaz gelmiyordu, şimdi çok geliyor. Bir geliyor Türk kapısına bir vize alıyor, başka yok. Türkiye serbest oldu onlara. Europa sluit het fort met steeds strengere wetgeving tegen migratie. En wat doet Turkije? Turkije zet de sluisdeuren open. De visumplicht met meer dan 50 landen is in een paar jaar tijd opgeheven. Dat heeft volgens mij vooral te maken met een veranderend zelfbeeld van Turkije. Dat zichzelf steeds meer als regionale grootmacht ziet. Als een speler van wereldformaat. İstanbul'da ne yapıyorsun? İş yapıyoruz. İş. Ne iş? Kod. Tekstil. Tekstil. Aha. Elbise işi, elbise. So, ama çalışıyor. Ha? Annem babamla buraya geliyor. Baba yine. Aha. Kaç yaşında? 12. 12. Ve çalışıyorsun. Haber de şu anda. Genç. Ha? Çok genç. Çok genç yurttaşkiniz yani. Ve İstanbul'a neden İstanbul'a geliyor musun? İş için geliyorum hani. İş? Evet. Aha. Gezmek için, iş için. Valla gezmek yoktur. Orada- Sadece iş için geliyorum. Orada iş yok. Ama memleket iş çırkı, iş türünü. Aha. Bana barandı bari ne iş hayır dıştık türünü. Buralık o dıştık türünü kan fakir kan şortayı ka. La mame çarpıkı. Memlekette biraz iş yok. Ağır buraya geldik. Anladım. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Kolay rahat yapmadı.
Op het moment dat ze in die hele grote stad aankomen, Istanbul, alles vreemd, is er maar één manier om te overleven en dat zijn je dorpsgenoten. Het is allemaal Koerdisch, hè? Hier. Nieuw, Diyarbakir, Batman, Barish. Vrede. Hier, Hasan Cave is ook een... Deze winkel is genoemd naar een bekende stad in het zuidoosten van Turkije. Allemaal Koerdisch. Zo werd Istanbul de grootste Koerdische stad ter wereld. Dat is niet Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije of Suleimaniye in het noorden van Irak. Istanbul telt misschien wel 2 tot 3 miljoen Koerden. Şu zebze orada mesela zebze çıkıyor mesela güzel doğal güzel. Mesela biz böyle bu dağlara gidiyoruz. O da böyle hayvan besliyordu. Hepsi Mardin akraba. Herkes Mardin'e Evet. Hepsi yani aynı. Akraba. Akraba yani. Neden İstanbul'a geliyorlar? Şimdi doğuda iş yok. Mecburen İstanbul'u seçtik, buraya geldik. Burası bizim için şu anda daha iyi. Yani çalışıyoruz. Yoksa orada tabii ki olmak istiyoruz. Ama olmuyor. İmkanlar mecburen burada kalıyoruz. Köyler yakıldı, yıkıldı. Boşaltıldı köyler. Mecbur nereye kaçacaksın? Buraya geldi. Sizin ev de? O da yakıldı. Hepsi. Yani herkes kefinden gelmedi buraya. Hepsi. Köyleri terk edeceksiniz dedi bir hafta içinde. Terk etmesen bile yakıyordu. Seni zorla çıkarıyordu. Yerinden ediyor, yurdundan ediyor, toprağından ediyor. Nereye gideceksin? Kimi Adana'ya, kimi Mersin'e, kimi İstanbul'a. Millet dağılıp geldi yani. 10 sene kimse köylere giremedi. Oradaki bağlar, bahçeler hepsi kurudu. Bir sürü insan mesela hiçbir şeyden haberi yok. Vay sen işte PKK yardım etmişsin, işkenceler gördü. Bir sürü insanlar kaybedildi orada. Korkudan da kaçanlar çok oldu o zaman. 17.000 tane insan kaybedildi. 17.000 tane insan. Hala cenazeler nerededir kimse bilmiyor. Kaybedildi. Evinden götürüp kayboluyor. Köyde insanlar öldü savaşta. Tabii ölmez mi ya? Bir sürü insan. Yani huzur olsaydı ben buradan kalamam, giderdim memleketime. Eğer fakir de olsam, ne olsa da memlekete yaşardım. İnsan doğup büyüdüğü toprağı hiç Yani, izlemez mi? evet. Wat je ziet bij deze gemeenschap is eigenlijk dat het dorp zoals het bestond in het zuidoosten van Turkije in zijn geheel is verplaatst naar de grote stad. Dus de hele cultuur, alle normen en waarden die horen bij dat dorp, wordt gewoon nu opnieuw gebouwd in die stad, in het café, in één straat, waar iedereen uit hetzelfde dorp komt, waar iedereen elkaar verstaat, de taal verstaat, maar ook de cultuur verstaat. Nereye gidiyoruz? Burası Gürpınar sahili. Aha. Gürpınar Büyükçekmece. Burada dalalım biz. Burada. Burada kalacağız. İyi. İyi. Tamam. Dayısı soğuk mu? Güzel, güzel. Alır ya.
Burada başka yerlerde, karşıda, Boğaz'da birçok kişinin yani geliri bu midyecilik üzerine odaklanmış. İşte biz denizden çıkartıyoruz. Onlar da işte evde bunları makinelerde temizleniyor. Birhanelere yani kafelere falan otur büfelere dağıtım yaparlar. Herkes bunu yer. Güzel, lezzetli bir şeydir yani. Meslek edinmişiz artık. Deniz de güzel bir şey. Ben açıkçası söyleyeyim, denize aşığım. Deniz güzel, yüzmek güzel. İşte görüyorsun, doğa da güzel. İki işi bir arada yapıyoruz. Hem eğleniyoruz hem iş yapıyoruz. Ne yapalım? Dat öyle. Het verhaal over de Koerdische mosselvissers is een heel ironisch verhaal. Want de Koerden zijn natuurlijk een bergvolk. Hebben niks met de zee te maken. Hebben geen zee in het zuidoosten van het land waar ze vandaan kwamen. Yeni yasakladılar bunu diye. Eskiden serbestti. Şimdi yasak. Ama neden sizin yasak? İşte ülke fabrikalar açılmış ya midye çiftliği. Midye çiftlikleri açıldığı için bize yasakladılar. Bir de bizi buradan kovuyorlar İstanbul'dan. Gidin memleketinize gidin diyorlar. Zaten memleketten kovulduk, buraya geldik. Şimdi de buradan kovuluyoruz. Kim? Devlet. Türk iş. Devlet. Türk devlet. He? Sen Türk değil. Ya hepimiz Türk'üz. Hepimiz Türk ama ayrımcılık var. Bizi ayırıyorlar. İşte Kürt, Türk bir ayrımcılık var içimizde. Polis, sahil güvenlik. Şimdi oradan bana bir tane sigara yakın. Yazar? İşte sigara. Ceza yazıyorlar. Bu cezalar da katlamalı oluyor. Mesela, 750 milyon ceza yazıyorlar, 600 dolar, 500 dolar ceza yazıyorlar. Bir defa 500 dolar, bir daha yakalandığı zaman 1000 dolar, bir daha 2000 dolar, bir daha 4000 dolar böyle katlamalı oluyor. Çok pahalı. Çok pahalı. Sonra bizi götürdüklerinde bize bir tane çay veriyorlar. Çay içiyoruz, geliyoruz. Ceza. Ama şimdi yapıyor musunuz? Yapıyoruz. He? Yapıyoruz. Ekmek parası. Yapılacak başka bir şey yok. Hadi doldurun bunları. Evet, çok aç. Mosselverkopers, straatverkopers van mosselen, kon je vroeger, 20 jaar geleden, helemaal niet in Istanbul vinden. Dat was veel meer iets wat je aan de westkust van Turkije kon vinden. Pas toen de Koerden uit het zuidoosten door de oorlog naar Istanbul werden gedreven, kwam dat in het straatbeeld. Ze schijnen dat geleerd te hebben van de Armeniërs, hoe je dat precies doet. En mosselen zijn voor hen eigenlijk de levenslijn geworden, de manier van overleven in die stad waar natuurlijk niet het werk voor het oprapen ligt. Het vissende bergvolk. Sinds de tijd van de Grieken noemen ze deze stad al de Gouden Appel. Byzantium, Constantinopel, Istanbul als de stad van de grote belofte. En dat is niet alleen zo voor die boeren die van het platteland naar de grote stad willen, maar inmiddels
voor migranten uit de hele wereld. Die niet per se Europa, maar Turkije als eindbestemming hebben. Tabii kulüpler herhalde anlaşma yapıyorlar. Onlar da maç yapıyorlar. Voilà. Biz de yürüyoruz. Sağlık açısından. Onların maçına kadar biz de Ve onlar yürüyoruz. Evet. Hı? Bazıları bizimle yürüyüş yapıyorlar ama. Aha. önceden ısınıyorlar, bayağı hareketli. Evet, onlar çok sportif. Önceden ısınıyorlar. Maçta güzel, ben hani maç izlemem ama. Bizimkileri ben görmüyorum burada spor Yok yaparken. yok, bizim Evet, onlar bizimkilerden daha çok çalışıyor. öğrencilerimiz bizim hani. Hafta sonu çalışma yapıyorlar. Futbol işte. Futbol üzerine herhalde çalışma yapıyorlar. Çok çalışan da amacına ulaşıyor. Kazanıyor yani. Bir şeyler, bir yerlere gidiyorlar. Aha. Why did you come to Turkey? Yeah, I came to Turkey because of mostly because of football, because that is what I do. It's my career. Right from when I was baby, I started playing soccer, and I love it so much. I was promised by a manager, brought me here, and since Where from? he's from Turkey also, he brought me here for a club, but it's not very straightforward. Since then, he take me to Beşiktaş, and I trained with them for some times. Since then, he said, okay. So you did train at Beşiktaş? Yeah, I trained with them. And that's a big club. Yeah, it's a big club, right? I trained with the Division 2. That is the younger ones. Okay. I promised, okay, since then everything's gonna be okay. He promised today, tomorrow, wait till now. But did they pay you for that? No, they didn't pay me. I lost a lot of things. I lost money. I came here with a lot of money, ticket, a lot of that. I'm not getting anything. Right now, I'm still jobless. You're smiling, but I think you're sad. Yeah, what do? I got nothing to do. I'm still happy because one, I'm alive. One, and two, every day by day I try to keep myself fit on the game because tomorrow may be my day. I'm here, okay, where are you? Come over. Come and start here. There will not be an excuse for me that, okay, I'm not fit, I'm not there. So whenever I come out to train, whether it's cold, whether it's hot, the most thing that makes me happy is football. That is the most thing. Whenever I train, when I'm hungry, I don't care. As far as I'm eating this, man, I'm fine, man. That's my job, and I love it so much. Are good to your children. Yes. But I say we are 1 or 2 or 3 are gathered. Father, you are there in their midst. Yes. You give all these as a gift. Yes. Father, we cannot do without it. Yes. Father, we stand in the name of Jesus Christ of Nazareth. We come against every principalities and power. Every rulers in high places. Father, everything that we bring confusion. Ik kom hier al wat langer te kijken hoe het met ze gaat. De Afrikanen van Istanbul. Dan zit ik hier op het bankje. En ik voel toch altijd een soort stille bewondering voor ze. En ze hebben allemaal dramatische, tragische verhalen. Ze zijn gouden bergen beloofd. Zagen zichzelf al staan als topspelers van de grote clubs van Turkije. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Is niet gelukt, niks van terechtgekomen. En toch blijven ze. Ze leren de Turkse taal. En blijven knokken. Willen er per se iets van maken. And what do you do the other days? You go look for contacts? Other days I still went out to look for 1 or 2 things. If I can help some people, where I can earn a little money, to take care of myself. But really, I don't get it. But I still went out to help myself also. It's like you look for jobs? Yes, like for job. What kind of job? Like a casual job, maybe like 1 hour job, 2 hour job. A job like for $10, for a day, so that I can use it to manage myself. Well, what do you do? Really, I didn't get it right. If I can go to a restaurant, maybe they say, okay, can you wash dish for me? I say, no problem, I can do it, You do it? Yeah, keep myself busy.
How do you do that? You don't speak Turkish, so how? Yeah, I don't speak Turkish, but really, some of them they try to learn me how to speak Turkish, like come, gel, maybe you want to buy something like that. How do you say that? Like cash para, you want to buy something, how much is it? How much money? How much money, you know, something like that. Neresin, where are you? Gel, come, something like that. I try to learn Ben geliyorum, I'm coming. Hey, memnun oldum, nice to meet you. I try to get something. So just like that, and it works. It works. It works because it's all about your attention, mind, and focus, and you get what you're looking for. It's life. Life is easy when you take it easy. Yeah. Benim ne çekiyorum lan şimdi? Dit is Aksaray, de textielwijk van Istanbul. Wordt hier met alle delen van de wereld gehandeld. Sudan, Saudi-Arabië, Bosnië, Afghanistan, Senegal. En er wordt niet alleen met de hele wereld gehandeld, de hele wereld woont hier ook. Ze noemen dit wel de Verenigde Naties van Istanbul. Hadi atın kardeşim, atın. Atın. Evet böyle. Any people, Iranian people is coming Turkey by business, he's buy this one after going to buy Iran in the business, by home design. It's all going to Iran? Yes, all going to Iran. Iranian, Russian, Turkmenistan. This area many Iranian people. Alman mı bunlar? Pardon? Alman mı bunlar? Ben yok. Hollandalı. Hollandalı. Ha, Hollanda. İyi. Bu ne? Kumaş. Perde. Tul. Kumaş. Perdeli kumaş. Ercan nereye gidiyor? Ya tamam halledeceğim. Oğlum Mertel'de 12 kişi var onda. Şunlar. Mertel'de 12 kişi var. Boş siz lale satmaya devam edin. Lale satmaya devam edin. Süt satmaya devam edin. Siz süt devam, biz de bunu satalım. Boş ver. Istanbul is vooral een idee, een droom. Ook voor mij geweest. Een droom van een romantische stad aan het water van de Bosporus. Een stad van 2 continenten. De geschiedenis van 3 wereldrijken die je hier overal om je heen ziet. Maar dat is ook de blik van de toerist, van de nieuwkomer. Maar hier wonen is toch heel iets anders. Dan is Istanbul ook een stad die je aan je lot overlaat. Waar niemand je helpt om iets van je leven te maken. Waar je op jezelf bent aangewezen. Maar nergens anders voel ik zo de energie en de veerkracht van al die nieuwkomers. Een vastberaden wil om er iets van te maken. Istanbul is voor hun vooral een kans. Terug kan niet. Mislukken mag niet.
Kumkapen was de wijk van de Grieken en van de Armeniërs. De Grieken zijn hier in de jaren 50 massaal verjaagd en hun huizen zijn ingenomen door nieuwe migranten. De Koerden en nu dus de Afrikanen, de Irakezen, de Afghanen. En wat je er vooral ziet is dat die nieuwkomers ook de vloedering brachten. Want omdat het vooral mensen zijn die komen en ook heel snel weer gaan, voelt eigenlijk niemand zich nog verantwoordelijk. Iedereen is vooral heel erg bezig in deze wijk met te overleven. Dit is een van de pensions waar migranten nou in wonen. Dus je ziet hier heel veel Afrikanen, Filipijnen, Aziaten, Afghanen, Irakezen. Die wonen allemaal hier. En hier meteen ook het telefoonwinkeltje waar iedereen van de huis belt, contact maakt met de achterblijvers. Kim oturuyor burada? Yabancılar? Yabancı çoğusu Gürcü, Türkmenistanlı, ondan sonra Azerbaycanlı, İranlı, Iraklı, Afganistan, her çeşit insan var işte. Çeşit ülkelerden geliyor buraya. Afrika'dan? Afrika'da biz alın zenci yok, zenci nasıl yok? Temiz değil bunlar. Temizlemiyor yani. Temiz olsaydı alırdık onları. Güvence hiç yok Kumkapı'da. Ne, her kavga var, polis var, her şey var. Ne desem Kumkapı'da her şey var yani. Pislik çok Kumkapı'da. Nasıl problem? Problem dövüş var, kavga var, polisler geliyor ondan sonra devlet onlara ortakmışlar, ne bileyim işte birbirine her gün kavga oluyor yani. Burada kavga her gün. Ne yapsın millet? Sıkıntından yani. Para sıkıntı olmayınca her gün kavga olur. Yok onun şeysi, yok bunun şeysi. İş yok, güç yok. İş olsa hırsızlık yapmaz. Uyuşturucu satmaz. İçmez. Demek ki iş yok, adam ne yap? Kendini ondan sonra yaptığı zaman hemen tık ceza. Var bir çocuğum cezaevinde. 32 yaşında bir oğlum var cezaevinde. Uyuşturucuda, uyuşturucu satıyordu, hap satıyordu, silah satıyordu. İş olsaydı demek ki satmazdı. İş yoktu. Elazığ'da yakalandı. Esra mıydı? Kokain mi yakalattı? Cezaevinde. 2007'de cezaevinde. 4 sene cezaevinde az kalır çıkacak. Siz üzgün mü? Üzgün mü? Üzgün olmaz mı? Ben bak param yok ki onun ziyaretine gideyim. Param olsaydı giderdim, her hafta giderdim onun ziyaretine. Nasıl gideceksin? Çocuk nasıl üzülmeyecek? Bak çocuk orada cezaevinde mecburi. Bak burada çalışayım ki mesela bir hafta, bir ay çalışayım çocuğa bir gün ziyarete gideyim. Ne oldu? Yok Kurdiş müzik ses. Aha. Böyle. Aha. Şivanperver Aha. Kurdiş. Aha. Allah. Polis kulak problem esrar haşhaş. Aha. Hemen problem Kürt haşhaş eroin terörist PKK. Hemen problem. Arama. Böyle kontrol. her gün burada? Her gün. Her gün? Evet. Devlet, Kürt, Türk ayrı diyor polis. Düşünce. Bu bölgede biraz böyle şey olduğu için Kürtler çoğun olduğu için hani böyle sanki Kürtler her şeyi yapıyor burada gibisinden hani eroin, esrar satıyormuş gibisinden şüpheleniyorlar. Hani bir kişi çıkıyor ama 10 kişiyi aynı kafes içine alıyorlar. Fark ettim ben sonra hani düzgün konuştuğumu görünce şey yapmadı. Tepki göstermedi bana. Güzel.
güzel. Tamam, teşekkürler. Ne olmuş abi? Yoğurt Hadi olmuş. ne olmuş? Allah vardır da ben otogarda var. Ben mesela her gün, her 3 günde bir mesela beni götürüyor, yakalıyor özel güvenlik. Götürüyor belediyeye ceza yazıyorlar ya. Ben makbuzu atıyorum tabii ki ben orada biraz değerim yüksek olduğu için vermiyorum ceza mesela. Çoğu beni tanıyor. Yediriyoruz ya Mahmut abi. Yedirmek anlıyorsun sen. Yediriyoruz diyor bırakın. Mesela 30-40 tane veriyorum poşetten koyuyorum onlara gönderiyorum. Bırakın diyor. Bu bizimdir falan. Biz de inat ettik. Her geldi yakalandığı zaman biz daha da gidiyoruz. Yani gördük hep yani hep kesiyorlar yolumuzu hep kesiyorlar. Ama şimdi biz zorla diyorsunuz Türksünüz. Ya biz Türk değiliz kardeşim ben Kürdüm. Yok 100 yıldan beri diyorsunuz zorla diyorsunuz Türk olacaksınız. Atatürk dedim. Atatürk diyor, Atatürk'ün kardeşleri diyor, onun çocukları diyor. Ha. Seviyor mu? Kimi? Atatürk? Vallahi ben sevmiyorum. Ben nasıl seveceğim? Neden? Senin dilini, kültürünü yasaklayan bir insanı sever misin? Seni yerinden yurdundan eden insanları sever misin? Seni insan yerine koymayan insanı sever misin? Sevmezsin tabii. Senin devletin. Atatürk sevmiyorsunuz ama Atatürk var burada. Neden? Biz mecburuz yani. Niye asmasa burada Buraya duramayız, evet. Kim dedi? Devlet yapıyor. Devlet ediyor. Evet. Ha, bunu mecbur asarsın. Mecburidir. Ha. Sen asmasa olmaz. 120. Problem. Ha. Tabii gelip kapatılır hem de ceza verilir, tutulur götürür de. Een Koerdische bruiloft heb ik nog nooit eerder gezien. Je waant je bijna op het dorpsplein, ergens op een dorp ver in het zuidoosten van Turkije. Je vergeet dat je midden in de stad staat en dat een paar 100 meter verderop de Turkse jeugd de nacht wegdanst als ware Europeanen, ware Westerlingen. En dat hier gewoon een bruiloft wordt gehouden die net zo goed 3 eeuwen geleden plaats had kunnen vinden.
Ze zingen hier over APO, dat is het koosnaampje van Abdullah Öcalan, de leider van de militante Koerdische beweging PKK, die al meer dan 10 jaar lang vastzit in de gevangenis. Dat soort liederen zijn eigenlijk verboden. Terwijl je 10 jaar geleden alleen al kon worden opgepakt voor het zingen van een Koerdisch liefdeslied, wordt er nu in het midden van de stad, terwijl de politie gewoon voorbij kan komen, openlijk gezongen over Öcalan. Bence hepsi birbirinden kötü. Ama en kötüsünü sorarsanız uzun saçlı kızın neydi? Zehra mı? Zehra. Bence en kötüsü o. Bence duygusal davranıyorsun. Yoksa biri var da söylemiyor musun bize? Bana bak. Bizden mi gizliyorsun? Olur mu ya? Ne gizleyeceğim? Yok öyle bir şey. Alo? Yanlış numara. Önceden bir sabıkası yokmuş ama. Evet. Evet. Şu Kürt televizyonu. Kürt televizyonu. Aha. Kürtçedir, gerçekleri anlatıyor, odur. Mesela kaç sefer kapattılar, hep böyle kapatıyorlar, biz yine açıyoruz. En azından kendi dilimizdir, biz anlıyoruz. Ama öbür kanalı fazla anlamıyorlar. Bak mesela, o Abdullah Öcalan, bak o orada yatıyor ya. Ha orada. O Abdullah Öcalan mesela, o şimdi cezaevinde. Mesela avukatlar onun yanına gitti ama Türkçe kanalları göstermiyor. Bizim için yani Kürt halkı bu ilk önderlik yapmıştır. Mesela önderlik dedi mesela adam mesela Atatürk. Hani bizim için mesela o öyle değerlidir. Mesela Kürt halkı için iyi yapmış yani. Kürt ezilmesin. Hakkını istemiş. Bak şimdi cezaevinde. Ömür boyu. Sen hangi kanalı seviyor musun? İkisini de seviyorum. Aha. Ama en güzel ne kanal? En çok Türkçe izliyorum. Ha? Çünkü fazla Kürtçe bilmiyorum, konuştuklarını anlayamıyorum fazla. Ha öyle mi? Evet. Ha, Kürt zor mu? Yani Evet. zor, mesela yazılışlarını okuyamıyorum ama konuşabiliyorum. Tam babam geldiğinde Kürt izliyoruz. Babam gittiğinde de Türk açıyoruz. Öyle mi? Mesela Kürtçe bilseydi Kürt kanalı daha çok seyrederdi. Çünkü bilmiyor yazılarını, bilmiyor konuşmayı fazla yani bilmiyor. Bu bizim için mesela insan ana dilini nasıl bilmiyor? Benim çocuğumdur. Kürtçe bilmiyor. Yazmayı bilmiyor. Bak bu bizim için kötü bir şeydir. Niye bilmiyor? Niye Türkçe biliyor da Kürtçe bilmiyor? Ama kötü neden? Tamam, kendi dilini nasıl bilmiyor benim çocuğum? Ve okulda Türk konuşuyor. Evet. Türkçe konuşuyoruz. Sen sonra ne istiyor musun? Ben mi? Evet.
Ben okulu bitirmeyi istiyorum, öğretmen olmayı istiyorum. Okula. Neden? Öğretmen olmak istiyorum. Aha. Öğretmen ne? Yani ben de böyle öğrencilerime böyle ders vermek istiyorum, onlara bir şey öğretmek istiyorum. Aha. Ama ne? Ama yok Ne? işte imkanlar Ne olmadığı öğretmen? için. İşte yok işte o imkanlar yok. Mesela ben bunu sonuna kadar okutamam. Çünkü imkanım yok. Olmadığı zaman mecbur kalıyor. O okulda. Okul ya şimdi bu mesela 3 sene 4 sene daha okuyacak. Sonra lüks okullarda yatırmak lazım. O da benim gücüm yok. Mecbur kalıyor okuyamıyor. Öyle kalıyoruz işte. Öyledir. Ne öğretmen olmak istiyorsun? Türkçe öğretmeni. Türkçe. Ama sen Kürt. Ama olmak istiyorum. Neden? Gece. Neden? Neden? Bir saniye. Çünkü yani tam Kürtlerin hakkı var da Türklerin de hakkı var yani. Hı. Türkçe istiyor musun? Evet. Seviyor musun? Seviyorum. Evet. Neden? Yani onlar da bizim gibi. Yani onlar da insan sonuçta. Beraber tabii ki seveceğiz birbirimizi. Ha mesela bu. Diyelim ki şimdi öğretmen mi oldu? En azından doğuda çok genç insanlarımız var. Türkçe hiç bilmiyor. Gidip orada en azından bir okulda öğretmenlik yapar. En azından o insanlar hepsi öğrenir. Cahil kalmaz. Yani budur ha. Demek ki istediğimiz bu. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.